19. ve 31. sözlerin zeyli. Şakkı kamer mucizesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. İqterabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun müstemir. Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan inşikak-ı kameri, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen felsefeler ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki, eğer inşikak-ı kamer vuku bulsaydı, umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap: İnşikak-ı kamer, davayı nübüvvete delil olmak için, o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate, gecede, vakti gaflette, ani olarak gösterildiğinden, hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulutlar gibi rü'yete mani esbabın vücudu ile beraber, o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan, bütün etraf-ı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakkı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan, şimdilik 5 noktayı dinle. 1. nokta. O zaman, o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları, tarihen malum ve meşhur olduğu halde, Kur'an-ı Hakîm'in وَاَنْشَقَّ الْقَمَرْ demesiyle, şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde, Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse, şu ayetin tekzibine, yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise, o küffarca kat'î ve vâkî bir hadise olmasaydı, şu sözü serrişte ederek, gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptal-i davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki, şu vakaya dair siyer ve tarih, o vaka ile münasebettar küffarın ademi vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız, وَيَقُولُوا سِحْرٌ müstemir ayetinin beyan ettiği gibi, tarihçe menkul olan şudur ki, o hadiseyi gören küffar, sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır, yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki, böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar, Fahri Alem aleyhissalatu vesselam hakkında, haşa, yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti dediler. 2. nokta. Sad-ı Taftazani gibi eazım-ı muhakkikinin ekseri demişler ki, inşikak-ı kamer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat-ı Ahmediye'den aleyhissalatu vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani, öyle tabakadan tabakaya bir cemaat-ı kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın 1000 sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendib adasının vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kâfidir. Halbuki şakkı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. 3. nokta. Mucize, davayı nübüvvetin ispatı için münkirleri ikna etmek içindir. İcbar için değildir. Öyleyse, davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakim-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi, sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü, akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak, sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatır Hakim, inşikak-ı kameri, felsefeler'in hevesatına göre bütün aleme göstermek için 1-2 saat öyle bıraksaydı,
ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi ya davay nübüvvete delil olmazdı, Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam hususiyeti kalmazdı, veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki, aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani, hem gece, hem vakti gaflet, hem ihtilaf-ı metali, sis ve bulut gibi sair mevaniyi perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. 4. nokta. Şu hadise, gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan, etraf-ı alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de, gözüne inanmayacak. İnandırsa da, elbette böyle mühim bir hadise, haberi vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda, kamer 2 parça olduktan sonra yere inmiş, ilavesi ise, ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle, belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit, cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi, başka yerlerde başka esbab-ı maniaya binaen, elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muterize bak, diyor ki, İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. 1000 nefrin onun gibi Avrupa kaselistlerinin başına. 5. nokta. İnşikak-ı kamer, kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfi, tabii bir hadise değil ki, adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki, Şems ve kamerin Halik-ı Hakîmi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizası ile hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı nübüvveti henüz işitmedikleri aktar-ı zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurub etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya işaret-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyledir. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i semaviye olarak gösterilseydi, Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl, şakkı kamerin imkanında şüphe kalmadı, kat'î ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından 6'sına işaret ederiz, şöyle ki, haşiye, yani 6 defa icma suretinde vukuuna dair 6 hüccet vardır. Bu makam çok izaha layık iken, teessüf kısa kalmıştır. Ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmağı ve ehli tahkik umum müfessirlerin Vanşakkal Kamer tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkînin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nas-ı kat'î ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam
o vakayı telakki bil kabul etmesi, güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder. Elhasıl, buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler, hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi, hakikat ise diyor ki, Semai Risaletin kameri müniri olan Hatemi Divan-ı Nübüvvet, nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan mirac ile, yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle, semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de, arza bağlı, semaya asılı olan kameri, bir arzlının işaretiyle iki parça ederek, arzın sekenesine, o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadı ile, iki ziyadar cenah ile, evci kemalata uçmuş, ta Kab-ı Kavseyn'e çıkmış, hem ehli semavat, hem ehli arza, medarı fahr olmuştur. Aleyhi ve ala alihi salatu ve teslimat, mil'el ardı ve semavat. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Allahümme bihakkı men inşakkal kameru bi işaretihi, ic'al kalbi ve kulube talebeti resailin nur's sadıkine, kel kameri fi mukabeleti şemsil Kur'an. Amin, amin.